Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doktor Kemal Aslan. Bir önceki videomuzda size MCV'yi anlatmıştım. Daha sonra RF testini anlatacağım demiştim. Bugünkü konumuz kanda RF testi nedir? RF yüksekliği ya da pozitifliği ne demektir? Size arkadaşlar bunu anlatacağım. Evet. Şimdi bakın bir kan tahlili burada RF değeri yüksek gelmiş. Bu RF nedir arkadaşlar? Önce onu söyleyeyim. RF arkadaşlar vücudumuzda immün sistem var biliyorsunuz. Bağışıklık sistemi. Bunun bir takım nedenlerle fazla aktive olması yani harekete geçmesiyle oluşturduğu bir antikor var arkadaşlar. Bu antikorun bir çeşit bir antikor. Buna romatoid faktör kısaltmasıyla RF diyoruz. Bu RF arkadaşlar normalde sağlıklı kişilerde pek görülmez. Bunun görülmesi arkadaşlar sizde bir genellikle romatoid artrit denen bir romatizmal hastalık ya da Sjögren sendromu denen bir otoimmün hastalık olabileceğini gösterir. Yani RF değeriniz yüksekse muhtemelen çok yüksekse özellikle bir romatolojik hastalığınız var demektir ve bu araştırılır arkadaşlar. Romatoid artrit denen hastalıkta ne olur? İşte sabahları ekleminizde şişme, ağrı, hareket kısıtlı olur. Deri altında bir takım nodüller olur arkadaşlar. Tabii bu hastalık birçok organı tutar. Akciğerleri tutar. Kemikte erime yapar. Bunun başka tabii tanı kriterleri de var. Onun dışında arkadaşlar Sjögren sendromu yine ağızda ve gözde kurulukla gider. Halsizlikle gider. Bu da bir otoimmün hastalık. Yani vücut kendine saldırır. Bu RF yüksekliğinin arkadaşlar görüldüğü başka durumlar da var. İşte bir takım kanserlerden tutun, hepatitlerde arkadaşlar, inflamatuar bağırsak hastalıklarında, dermatomiyozit, mix kolajen doku hastalığı gibi bir takım romatizmal hastalıklarda lupus denen, belki duymuşsunuzdur, sistemik lupus eritematosus denen bir hastalıkta artabilir. Bir takım ilaç kullanımında da hafif yükseklikler olabilir. Onun dışında arkadaşlar yine influenza yani grip geçirmede HIV hastalarında RF pozitifliği olabilir. Bu RF yüksekliği arkadaşlar tabii yüksekliğin derecesine göre genellikle neyi gösterir? Romatoid artrit ya da işte Sjögren gibi bir takım romatizmal hastalıkların sizde olabileceğini gösterir. Peki RF'nin üst sınırı kaç olmalı? Yani RF kaçı geçerse biz yükselmiş diyoruz. Genellikle tabii bu laboratuvardan laboratuvara değişir ama ortalama 14 ve üzeri değerlerde artık RF yükselmiş diyoruz. RF yüksekliği böyle arkadaşlar. Mesela romatoid artritte arkadaşlar yaklaşık hastaların %80'inde RF değeri yüksek bulunur. Tabi her RF yüksekliği de romatizmal hastalığınız olduğu anlamına gelmez ama dediğim gibi ne kadar yüksek ise sizde bir romatolojik hastalık başlangıcı ya da varlığını göstermiş olur RF arkadaşlar. Evet, RF testinde böylece kısaca anlamış olduk. Bir sonraki videomuzda yine size çok sık istenen kan tahlillerinden sedimentasyon testi var arkadaşlar. Onu da anlatacağım. Bu sedimentasyon nedir? Niye yükselir? Niye düşer? Hep beraber öğrenmiş olacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.